Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu modeli yapacağız. En son sizinle bu yastık modelini paylaşmıştım. Herkes bunun runner'ını çok istedi. Ben de sizler için bunun runner modelini yaptım ve video çektim. Yapılışı çok kolay, herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. Hem bu şekilde sehpa artısı olarak hem de runner olarak kullanabilirsiniz. Ben şimdi sehpada gösterdim, runner olarak da size göstereceğim. Masada da görüntüsü bu şekilde. Masanın kenarı buraya kadar geliyor. Şu anda kamerada burası geniş görünüyor ama burası geniş değil. Burada da supla mesafesi bıraktım. Yastıkla güzel takım oldu. Bu modelin yarım yastığını da yapmayı düşünüyorum. En kısa zamanda size yarım yastık ve suplasını da paylaşacağım. Takipte kalın arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zili açabilirsiniz arkadaşlar. Videonun başında sizi sıkmamak için hemen tarifine geçmek için bu runner'la ilgili detayları video sonunda anlatacağım. Detayları video sonunda dinleyebilirsiniz. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Modeli yaparken ben bu marka ip kullandım. Yurt dışında yaşıyorum, yabancı marka ip kullandım. İpim 2 milimetre koton makrome. %46 koton, %40 polyester. Bu her ip aldığımda bu yüzdelik değişiyor. Yani ipim %100 koton değil. Bir kısmı koton, bir kısmı polyester. İpimde 250 gramda 250 metre ip varmış. Normalde 2 ile 4 milimetre arasında tığ kullanılıyormuş. Ben 4 milimetre tığ kullanacağım. Yakından da ipimi gösterirsek şu şekilde. Koton makrome. Yani 2 milimetre koton ipler de kullanabilirsiniz. Türkiye'deki ip 2 milimetre kalın geliyorsa 1,5 milimetre de kullanabilirsiniz. 4 milimetre tığ küçük geliyorsa tığınızı büyüterek bir tık büyük numara tığla yapabilirsiniz. Kendime de böyle tığ için böyle örtü yaptım. Eğer bunun tarifini de istiyorsanız yoruma yazın arkadaşlar. Bunu da videosunu sizlerle paylaşabilirim. Tarifini isteyenler yoruma yazsın. Bu modeli orta kısmından başlayacağım. İlk önce kare olarak ortasını yapacağız. Diğer modellerde sürekli dönerek, tek yönde dönerek bu orta kısmını yapıyorduk. Bu modelde farklı olarak bir ters bir düz yöne doğru yapacağız. Çünkü hep aynı yönde yaptığımız zaman bu çizgiler bu şekilde düz durmuyor. Şu şekilde çarkıfelek yönünde duruyor. Bu önemli nokta. Şimdi yapacağım yönlerde yapmaya dikkat edin arkadaşlar. Yoksa modeliniz bu şekilde çarkıfelek şeklinde durur. Burası düz durmuyor ve burada bolluk oluyor. Kenarlarda gerginlik oluyor. O yüzden benim yaptığım yönde yapmaya dikkat edin arkadaşlar. Modele sihirli halka yaparak başlıyorum. Bu şekilde halkamı oluşturuyorum. Bu ilk zinciri çekmiştim. İkinci zincir, üçüncü zincir. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Boşlukta 2 trabzan daha yapıyorum. 1 ve 2. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Bu şekilde toplam 4 tane üçlü trabzan yapacağız. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Toplamda 4 tane üçlü trabzan yaptım. Halkamı iyice sıkıyorum. Sırada başlangıç yeri belli olmaması için ben hep köşelerden başlamak istiyorum. O yüzden hem ortadan başlamam gerekiyor hem de sıramı birleştirmem gerekiyor. Bir zincir tığımı doluyorum. Bu 3 zincir yaptığım yerde 3. zincire batarak bir çakma trabzan yapıyorum. İpi oradan alıyorum. Şu anda 3 tane oldular. Üçünü birlikte yapıyorum. 2 seferde çekmiyoruz. Bu şekilde hem sıramı birleştirmiş oldum hem de yeni sıraya başlamış olacağım. 3 zincir. Normalde ben bunu yaparken bu yöne doğru gidecektim.
Şimdi sıramı tersine çeviriyorum. Tersten sıramı devam ediyorum. Aynı yönde gitmemek için. Şimdi aynı boşlukta 2 trabzan daha yapıyorum. 1 ve 2. Toplamda ilk çektiğim zincirle 3 oluyor. Arada 5 zincir yapıyorum. Tığımı doluyorum. Diğer köşeye geliyorum. Köşelerde bu işlemi 2 defa yapacağız. Arada 3 zincir çekeceğiz. 1 2 ve 3. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Arada 5 zincir yapıyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar bu köşeye gelerek buradaki köşe işlemini yapıyorum. 3 trabzan, şu anda 1 yaptım. 2 ve 3. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Aynı şekilde buraya da yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde yapalım. Bu köşeyi de yapalım. Bu köşeyi de yaptım. Arada tekrar 5 zincir yapıyorum. 1 2 3 4 5. Tığıma doluyorum. Burada yarısını yapmıştık. Şimdi diğer yarısını yapıyoruz köşenin. Boşlukta 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Birleştirme aşamasını aynı diğer sıradaki gibi yapıyoruz. Bir zincir, tığıma doluyorum. Üçüncü zincirin tepesine batarak ipi oradan alıyorum. Bir çakma trabzan yapıyorum. Sıramı dönüyorum. Zincir çekerek de dönebilirsiniz. Direkt de dönebilirsiniz. 3 zincir ve sıramı tekrar dönüyorum. Hep dönerek ters yönde yapacağız arkadaşlar. Aynı yönde yapınca çarkıfelek oluyor. 3 zincir, aynı boşluk içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi 5 zincir yapıyorum. Şimdi file kısmına başladık. Burada file yapmaya başladık. Üçüncü zincirin içinden bir sık iğne yapıyorum. Bunu benim gibi zincire batarak da yapabilirsiniz. Direkt boşlukta bu şekilde sık iğne de yapabilirsiniz. Ben kayma olmasın diye zincire batarak yapacağım. 1 2 üçüncü zincirin içinden beri bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir, tekrar tığımı dolayarak köşeye geliyorum. Aynı köşe işlemini yapıyorum. 1 2 ve 3. Arada 3 zincir, tekrar tığımı dolayarak aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Buradaki işlemi aynı buraya yapıyoruz. 5 zincir, sıradaki boşluğun 3. zincirinden bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir, tığıma dolayarak köşe işlemini yapıyorum. 1 2 3. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım.
Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi birleştirme aşamasını yapıyorum. Bir zincir, tığıma doluyorum. Üçüncü zincirin tepesinden batarak çakma trabzanımı yapıyorum. 3 zincir, yeni sıraya başlamak için dönüyorum. Aynı boşluk içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. Bir, ikinci trabzanı yapıyorum. Arada 5 zincir. Bakın burada iki boşluk var. İlk boşluğun 3. zincirinden beri bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki boşluğun 3. zincirinden beri bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Tığımı doluyorum ve köşe işlemini yapıyorum. 1, 2 ve 3. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir, tığıma doluyorum. 3. zincirden beri ipimi alıyorum. Bir çakma trabzan yapıyorum. Sıramı dönüyorum. Yeni sıraya başlıyorum. 3 zincir. Zincir çekip de dönebilirsiniz. Dönünce de zincir çekebilirsiniz. Fark etmiyor. Boşlukta 2 trabzan daha yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi burada da tek tek boşluklara batıyoruz. 5 zincir. Sıradaki boşluğun 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki boşluğun 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki boşluğun 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki köşeye gelerek köşe işlemini yapıyorum. 1, 2 ve 3. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Aynı şeyi tekrar ediyoruz. Hep bu sıraları tekrar ediyoruz. Sıra bitince diğer tarafa dönüyoruz. Yeni sıraya o şekilde başlıyoruz. Bunu yapmak istediğimiz genişliğe kadar aynı şekilde yapalım. Bu son sırayı tekrar ederek hep iki taraflı dönerek yapmak istediğimiz genişliğe kadar yapalım. Yapmak istediğim genişliğe kadar yaptım. Böyle köşeden köşeye bakıyorum. Bu genişlik benim için yeterli. Sırayı sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra yaptım. Bunu daha büyütmek istiyorsanız büyütebilirsiniz. Şimdi bu kenarları yaparken de ben sıramı dönerek başlayacağım ama burada olmam gerekiyor. Sırayı birleştirirken diğer sıralarda yaptığım gibi birleştiremeyeceğim. Çünkü burada olmam gerekiyor. Buradan sıramı döneceğim. Normal trabzan yapıyorum. Bir sefer doluyorum. Bakın hiç zincir çekmeden. Bunun tepesine batarak normal bir trabzan yaparak burada sıramı bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi 5 zincir. Sıramı dönüyorum. Sıradaki boşluğun 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki boşluğa gelerek 3. zincire bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki boşluğa gelerek 3. zincire bir sık iğne yapıyorum. Bu aralarda bir değişiklik yok. Aynı burada yaptığımız gibi 5 zincir çekerek 3. zincire batıp bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde köşeye kadar yapalım. Köşeyi de aynı şekilde yapacağız.
Artık sadece birer köşemiz kalıyor. Bir köşe bu tarafta, bir köşe bu tarafta kalacak. Şimdi buraya kadar normal bir şekilde yapalım. Şimdi köşeye kadar yaptım. Köşeye doğru gidiyorum. 5 zincir. Tığımı doluyorum. Normal köşemi yapıyorum. 3 trabzan. 2 3 arada 3 zincir. Tekrar tığımı doluyorum. 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3. trabzanımı yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki zincirin 3. zincirine batıyorum. 5 zincir. Sıradaki boşluğun 3. zincirine batıyorum. Burayı da aynı diğer taraf gibi bu boşluğa kadar yapalım. Boşluğa kadar geldim. Bakın burada başlamıştık. Bu kenara kadar geldim. Artık sadece bu kenarı yapacağız. Artık böyle full dönmeyeceğiz. Burada başlamıştım. Buraya kadar geldim. Buradan da geri döneceğim. Bu şekilde hep sadece iki kenarı yapacağız artık. Şimdi son kenarı, son batacağım yeri yapıyorum. 2 zincir. Tığımı bir sefer doluyorum. Burada ilk zincirin içine batarak bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde kenar işlemini yapıyorum. 5 zincir dönüyorum. Yeni sıraya başlıyorum. Sıradaki boşluğun 3. zincirinden bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki boşluğun 3. zincirinde bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki boşluğun 3. zincirinde bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bu kenara kadar yapalım. Bu köşeyi tekrar göstermeme gerek yok. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bu boşluğa kadar aynı işlemi yapalım. Dediğim boşluğa kadar geldim. Son boşluğun da ortasına batacağız. Kenar işlemini yapacağız. 2 zincir. Tığıma bir sefer doluyorum. 3. zincirden bir trabzan yapıyorum. Sıra sonuna geldiğimiz zaman hep bu işlemi yapacağız. Sıra başlarında da bu işlemi yapacağız. 5 zincir. Sırayı dönüyoruz. Sıradaki boşluğun 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki boşluğun 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyoruz. 5 zincir. Sıradaki boşluğun 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde tekrar bu sondan ikinci boşluğa kadar yapalım. Burası sonuncu boşluk. Burayı kenar işlemi yapacağız. Bu boşluğa kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Dediğim yere kadar geldim. Sondan ikinci boşluğa kadar geldim. Şimdi sonuncu boşlukta kenar işlemi yapıyoruz. 2 zincir. Tığıma bir sefer doluyorum. 1 2 3. zincirin içinden beri bir trabzan yapıyorum. 5 zincir çekerek sıramı dönüyorum. Sıradaki boşluğun 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyorum. Artık bundan sonrasını sürekli tekrar etmeme gerek yok. Hep bu son 2 sırayı tekrar edeceğiz. Son 2 sıranın da kenar işlemini tekrar edeceğiz. Buralarda hep aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım. Ondan sonra diğer tarafa geçelim. Şu anda bu aşamada bakın buradan sonra bu kadar yapmışız. Bunu böyle yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım. Şimdi burası benim masamın ortası. Yapmak istediğim uzunluğa kadar ölçeceğim. Şurası ortası. Masamın ortasına denk getiriyorum. Şimdi buraya kadar geldi. Püskülle takılınca şu kadar uzunlukta olacak.
Ben bunu yaparken direkt masanın üzerine ölçüyorum. Püskülle birlikte şuraya kadar gelecek. Püskülle buraya kadar geliyor. Burası da benim masamın bitişi. Eğer siz bunu supla kullanacaksanız yaklaşık şu kadar genişlikte de supla olur. Suplaya değmesini istemediğiniz yere kadar buranızı büyütebilirsiniz. Ya da bunu sarkıtmak istiyorsanız bu şekilde masanın sonuna kadar daha örün. Bir de bu kadar, ne kadar sarkıtmak istiyorsanız o kadar sarkıtma payı verin. Ben onu birkaç sıra daha örmek istiyorum. Eğer supla ile kullanırsam biraz mesafe kalsın istiyorum. Püskülle birlikte buraya kadar gelmesini istiyorum. Püskül şu kadar uzunlukta dersek 2-3 sıra daha örmem gerekiyor. Şimdi ben istediğim uzunluğa kadar geldim. Burası benim, bakın şurada masamın bitişi. Şuraya kadar supla kullandığımı düşünürsek biraz arada mesafe kalsın. Püskül boyu şu kadar mesafe kalacak benimkinde. Supla ile runner birbirine çok değmesini istemiyorum. Sizler de bu uzunluğa kadar yaptıktan sonra kenar kısmına geçebiliriz. Dediğim gibi bunu masadan böyle sarkıtarak da kullanabilirsiniz. Sivri yeri aşağı doğru sarksın. Düz yerinden beri bu şekilde de hesaplayarak masa ortasından buraya kadar yapabilirsiniz. Herkesin masa ölçüsü farklı olduğu için santim olarak bir ölçü veremeyeceğim. Dediğim gibi ben masanın ortasından beri şurayı, bu kısmı masanın ortasına yerleştirdim. Ondan sonra ölçtüm. Şimdi kenar kısmına geçebiliriz. Şimdi istediğimiz uzunluğa geldikten sonra bu kısmı isterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Ama şu anda biraz esnek olduğu için burayı toparlamak için ben son sırayı yapıyorum. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Benim yaptığım gibi kenar sırayı da yapabilirsiniz. Kenara kadar normal işlemi yaptım. 5 zincir yapıyorum. Sıramı dönüyorum. Normal kenar dönüşlerinde yaptığım gibi aynı şekilde 5 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğun 3. zincirinde bir sık iğne yapıyorum. Şimdi artık buradan sonrası 3 zincir çekerek yapıyoruz. Buralarda 5 zincir yapıyorduk. Şimdi 3 zincir çekerek toparlıyoruz. 3 zincir, 3. zincire gelerek bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir, 3. zincire gelerek bir sık iğne yapıyorum. Eğer hala bu 3 zincir sizin burayı toparlamıyorsa arada 2 zincir de çekebilirsiniz. 3 zincir, sıradaki boşluğa gelerek 3. zincirden bir sık iğne yapıyorum. Ben 2 zincirle denedim. Çok kastı, olmadı bende. Eğer sizde güzel duruyorsa 2 zincirle de yapabilirsiniz. 3 zincir, sıradaki boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir, sıradaki boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde köşeye kadar yapıyoruz. Köşe işleminde normal köşede yaptığımız gibi yapıyoruz. Orada bir değişiklik yok. 3 zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne. Şimdi köşeye geliyorum. 3 zincir, normal köşede yaptığım trabzanları yapıyorum. 3 trabzan, arada 3 zincir, tekrar aynı boşlukta 3 trabzan daha yapıyorum. Şimdi diğer kenarı da aynı bu tarafta yaptığımız gibi yapıyoruz. 3 zincir, benim gibi 3 zincir çekenler 3 zincir, 2 zincir yapanlar 2 zincir yapıyor burada. 3 zincir çekip sıradaki boşluğa batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Bakın bu kenarı da yaptım, kenara kadar geldim. Sonuncuyu normal kenarlarda yaptığımız gibi yapıyoruz. 2 zincir, tığıma doluyorum. 3. zincirde bir trabzan yapıyorum ve ipimi burada kesiyorum. Bu şekilde tek taraf bitmiş oluyor. Şimdi diğer tarafa başlıyoruz.
Bakın bende 3 zincir bu şekilde duruyor. Eğer sizinkini hala toparlamıyorsa 2 zincir de yapabilirsiniz. Bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Sonra bu ipimizi de zincirlerin içinde saklıyoruz. Şimdi diğer tarafa başlayabiliriz. Burada en son sırayı bu tarafta yapmışım. Şimdi tersine dönüp burada başlıyorum. Bir zincir ile başlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada bir halka oluşturuyorum. Burada kenardaki zincirin içinden beri, bakın burada en kenardakine batmıştık. Burada da kenardaki zincirin içinden beri bu ilmeğimi alıyorum. Sonra 5 zincir çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki boşluğun 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyorum. Eğer sizin burası çok gergin duruyorsa bu batma işlemlerini şu sonuncu ya da buradaki ilk olarak görünen bu trabzanların tepesine de batabilirsiniz. Bu kenarı daha hoş bir şekilde yapabilirsiniz. Bende bir sıkıntı olmadığı için şu anda düz duruyor. Bu şekilde devam edeceğim. 5 zincir. Sıradaki boşluğun 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki boşluğun 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyorum. Aynı diğer taraftaki gibi yapıyoruz. Orta işlemi de aynı diğer taraftaki gibi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Burada başlamıştım. Normal sırada yaptığımız gibi yaptım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada da aynı diğer tarafta yaptığımız gibi 2 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Burada trabzanla birleştirmiştik. Bu trabzanın alt kısmına batarak normal trabzan yapıyorum. Burada zincir yoktu hatırlarsanız birleştirirken. 5 zincir. Sıramı dönüyorum. Sıradaki boşluğun, buraya değil, sıradaki boşluğun 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bakın benim kenar şu anda düzgün duruyor. Dediğim gibi sizde kasma olursa şu trabzanların tepesine de yapabilirsiniz bu işlemleri. Oradan başlayabilirsiniz. 5 zincir. Sıradaki boşluğun 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki boşluğun 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Bu tarafı biraz daha hızlı geçeceğim. Çünkü diğer tarafla yapılışı aynı. Daha detaylı anlatım istiyorsanız videoyu geri alarak buradaki başlangıç kısmına tekrar bakabilirsiniz. Yapılışı aynı. Bu şekilde burası sonuncu boşluk. Sonundan önceki boşluğa kadar bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sondan önceki boşluktayım. Şimdi kenar işlemini yapıyoruz. 2 zincir, tığıma doluyorum. Burada son boşluğun içinde 3. zincire batarak bir trabzan yapıyorum. Bitişleri hep bu şekilde yapacağız. Başlangıçları da 5 zincirle başlayacağız. 5 zincir, sıramı dönüyorum. Sıradaki boşlukta 3. zincire bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir, sıradaki boşluğun 3. zincirine bir sık iğne. 5 zincir, sıradaki boşluğun 5. zincirinde bir sık iğne. Bu şekilde. Bitişler hep aynı, başlangıçlar hep aynı. Bunu da diğer taraftaki yaptığımız uzunluk kadar, burada kaç sıra yaptıysak aynı sırayı da burada yapalım. Sıra sonuna kadar yapalım bu şekilde.
Burayı da diğer tarafın uzunluğunda yaptım. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda da aynı diğer tarafta yaptığım gibi 2 zincir. 3. zincirin içinde bir trabzan yapıyorum. Şimdi diğer tarafta yaptığım gibi son sıraya geçiyorum. 5 zincir. Sıramı dönüyorum. Sıradaki boşluğun içinde 3. zincirin içinde bir sık iğne yapıyorum. Arada 3 zincir. 3. zincirin içinde bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Sıradaki boşluğun 3. zincirinde bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Sıradaki boşluğun 3. zincirinde bir sık iğne yapıyorum. Burayı da aynı diğer taraftaki gibi sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada normalde aralarda 3 zincir çektik ama sıra sonunda 2 zincir tığımıza dolayıp 3. zincirin içinden bir trabzan yapıyoruz. İsterseniz burada bitirebilirsiniz. Bu şekilde bir zincir çekip modeli burada bitirebilirsiniz. İsterseniz bu etrafına bir detay daha ekleyebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde sık iğne ekleyebilirsiniz kenarlara. 2 boşlukta bir de bu ek yerinde sık iğne yaparak bu şekilde kenar detayı ekleyebilirsiniz. İsterseniz sade bırakabilirsiniz. Ya da iz sürme yaparak da detay ekleyebilirsiniz. Direkt şöyle bir telinden alıp trabzanların böyle bir telinden, bu ek yerinden de bir telinden almaya çalışacağım. Bu şekilde zincirin bir telinden, ikinci zincirin bir telinden, böyle ek yerinden bu şekilde kenar detayı da ekleyebilirsiniz. Kenarların daha düzgün durmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde bütün kenarları, bu uçları buraya kadar yapabilirsiniz. Dediğim gibi ister sade, ister bu şekilde bırakabilirsiniz. Ben bütün kenarları bu şekilde iz sürme yaptım. Kenarlar daha düzgün duruyor. Şimdi püskül yapılışına geçebiliriz. Püskül yaparken ben elimde yapacağım. İlk önce şu kadar uzunlukta 2 parça ip kesiyorum. İpin bir ucunu bu şekilde elimde tutuyorum. 15 defa sarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. İpimi kesiyorum. Tek ipimi alıyorum. Sardığım ipin içinden geçiriyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Sıkı düğüm atıyorum. 2 sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra diğer ipi alıyorum. Bir ucunu püskülümün boyunca böyle tutuyorum. Yaklaşık 2 santim kala parmağımı böyle sıkıca bastırıyorum. İpin diğer kalan kısmını püskülün etrafından sarmaya başlıyorum. Üst üste gelmeyecek şekilde, böyle yan yana gelecek şekilde sarıyorum. Bu şekilde 4 defa, dilerseniz 5 defa sarıyorum. Sonra ipin diğer ucuyla İki sefer düğüm atıyorum. 300 400
İğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla bu düğüm attığımız, bu sardığımız yerin arkasından beri ipimizi geçireceğiz. Sardığım düğümün arkasından beri tığımı geçiriyorum. İlk önce tek ipimi çekeyim. Bunu çektim. Sonra diğerini deniyorum. Diğerini de çektim. Sonra ikisini birlikte çekiyorum. Düğümü o tarafa çekmeye çalışıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Sonra püskülümüzün boyunu da ayarlıyoruz. Püsküllerim hazır. Bu şekilde 19 milimetre tahta boncuk kullanacağım. Daha ince bir tığ alarak boncuğun içinden tığımı geçiriyorum. İpleri yukarı doğru çekiyorum. Şimdi tam ortadan, burada ikinci zincirin içinden böyle tığımı geçiriyorum. Bir tane ipi, tek ipi alıyorum. Buradan geçiriyorum. Sonra diğer ucuyla 2 sefer düğüm atıyorum. 1 ve 2. Bu ipin de temiz durması için isterseniz bu arkalarda saklayabilirsiniz. İsterseniz benim gibi böyle bu püskülün içinde de saklayabilirsiniz. Tahta boncuktan beri tığımı geçiriyorum. İpleri aşağıya çekiyorum. İkisini çekemiyorsanız tek tek de çekebilirsiniz. Sonra bu bağladığımız püskülün arkasından beri burada tek tek yapacağım. Burayı geçirdikten sonra ipimi aşağıya doğru çekiyorum. Sonra aynı şekilde diğerini de yapıyorum. Bu ipimiz püskülden uzunsa ucunu kesiyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı da takıyoruz. Ondan sonra ben bunu, ipim koton ip olduğu için arkasından hafifçe ütülüyorum. Ütüye elverişli. Ben daha önce denedim. O yüzden ütüleyebiliyorum. Tersten hafif ütüleyeceğim. Şu anda bakın böyle biraz toparlanıyor. Ütülerken böyle gerdirerek biraz ütüleyeceğim. Ütüledikten sonra size bitmiş halini göstereceğim. Modelimizin yapılışı bu kadar arkadaşlar. Yaparken bazı detayları verdim. O detaylara dikkat ederseniz eminim bu sonucu sizler de alacaksınız. Bu model ütüyle kendini biraz gösteriyor. O yüzden ütülenebilir ipleri tercih ederseniz sizin için daha iyi olacaktır. Bu örtümün eni 35 santim, boyu 110 santim yaptım. Ekstra 10'ar santim de püskülleri var. Ben bunu kısa yaptım çünkü hem sehpamda kullanabilmek için hem de masamda runner olarak ortada kenarda suplalarıyla birlikte kullanabilmek için kısa yaptım. Ama bunu uzun da yapılabilir. Masadan sarkıtılarak da kullanılabilir. Eni 35 santim, boyu sadece köşeden köşeye dantel kısmı 110 santim. Bu kadar uzunlukta bir örtüye yaklaşık 220 metre ip gitti. Bu kullandığınız ip, el sıklığı ve tığ numarasına göre bu ölçüler değişebilir. Modeli ben hafif tersten ütüledim. Sizin de ipiniz elverişliyse tersten ütüleyebilirsiniz. Bu modeli yaparken sizlere tavsiyem ütülenebilir ipleri tercih etmeniz. Çünkü bu model ütüyle biraz kendini gösteriyor. O yüzden ütülenebilir ipleri tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz, keyif aldıysanız, benimle birlikte sizler de ördüyseniz lütfen sizlerden ricam bir like atmanız. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bunun yarım yastık ve suplası geliyor arkadaşlar. Takipte kalın.